arkadaşlar, nasılsınız efendim? Herkes hoş geldi. Evet, bayramımız bitti. Yeni bir haftaya doğru ilerlerken bayram sonrası bayram rehaveti. Biraz böyle kırıldık, döküldük, üzüldük. Çok tatsız şeyler yaşanıyor. Sanatçılarımızı kaybettik. E, Hepsine de Allah'tan rahmet diliyorum. Sevdiklerine sabır diliyorum, ailelerine ve bütün Türkiye sizi hiçbir zaman unutmayacak. Gerçekten çok sanatçı kaybı yaşadık. Ve son olarak da sevgili Volkan Konak'ı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisi gerçekten Türk milletinin yetiştirdiği çok değerli bir sanatçıydı. Uğurlar olsun herkese, onunla giden, ondan önce giden herkese de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Evet sevgili dostlar, gerçekten ülkede çok karışık şeyler yaşıyoruz. Nisan ayına böyle başladık. Şimdi biraz motivasyonumuzu düştü ama motivasyonumuzu düşürmüyoruz. Ben şimdi gökyüzünden güzel haberler vereceğiz size. Güzel haberler vereceğim size. Çünkü olaylar olur, bir şeyler yaşanır ama biz kendi bireysel hayatlarımıza biraz dönmemiz gerekiyor. Hani biz nasıl olacağız? Şimdi Nisan ayı biraz zor bir ay. Diyeceksiniz ki Mart ayı çok mu kolaydı? Değildi. Mart ayı gerçekten sıra dışı bir aydı. Ezberleri bozan bir aydı. Ve 2025 yılının zaten böyle süreceğini de öngörmüştük. Belli ölçülerde yine Nisan ayında da aynı şeyler aslında devam edeceğini söyleyebilirim. Şimdi biraz sonra size anlatacağım. Özellikle retro ile başladığımız yıla ve Nisan ayına devam ettik retro ile ve Nisan ayına yine iki tane gezegenimizin retrosuyla başladık. Şimdi bunlar ayın yarısına kadar. Öncelikle belli bir tarih vereceğim. Beni izleyen sevgili arkadaşlarım, dostlarıma 18 Mart aslında belli ölçüde bazı enerjileri değiştirecek bir tarih olarak söyleyebilirim. Çünkü 18'inden itibaren artık Mars Aslan Burcu'na geçiş yapıyor ki Mars çok uzun zamandan beri Yengeç Burcu'ndaydı. Biliyorsunuz yeni yıla da Yengeç'e girdik ve retro girdik. Dolayısıyla da çok uzun süren bir Mars Yengeç dönemi yaşadık. Şimdi 18 Nisan'da burası Aslan'a geçiyor. Mars'ın Aslan'a geçmesiyle enerji ve motivasyon aslında tamamıyla değişiyor. Hatta şöyle söyleyeyim size, 2024 Kasım başına gidiyoruz, Kasım ortalarına. Çünkü Mars orada Aslan'a geçmişti ve orada retro yapmaya başladık ayın sonunda ve ondan sonra da 2024 Aralık, 4 Aralık. Orada Aslan'daydı. Aslan'da retro yapmaya başladı. Sonra Yengeç'e geçti ve Mart ayında da bu sefer retrosunu tamamladı ama yine Yengeç'te olduğu için Yengeç'te ileri gidiyor ve şu an hala Yengeç burcunda. Şimdi burada ne değişecek arkadaşlar? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mars Aslan'da enerjisel olarak hani Mars Yengeç kıvamı biraz daha duygusal, daha manevi ve milli değerlere biraz daha duyarlı ve burada duygusal ve dürtüsel tepkisel bir eleman. Yani burada o başı çekti. Şimdi burada ama 18'inden sonra artık bir ateş elementi iyice yükselecek. Ama Mars Aslan'da dürtüsellikten ziyade biraz daha başa oynar. Hani önde ve görünür olmaya oynayacak. Şimdi en önemli transit ben çekemedim sizin için ama burada Neptün artık arka plan enerjileri yöneten, yani 162 yıllık bir Neptün devir daimi yaşıyoruz. Yani Koç zodyan ilk burcudur. Koç burcuna geçen özellikle bu ağır gezegenler ön planda ya da hızlı giden gezegenler arasında diyelim, ne olursa olsun orada artık Neptün Koç'tadır. Aslında temelde onun dediği olur. Böyle düşünebilirsiniz ve önümüzdeki 13 yıla dağılacak bir enerji altına girdik. Şimdi 18'inden itibaren Mars Aslan'a geçince ne olacak? Mars Neptün arasında bir ateş üçgeni oluşmaya başlayacak. Bu da ne demektir? Ateş üçgeni enerji anlamında daha bir sıcak gündem getirir. Biraz samimiyet de getirir. Daha nasıl diyelim, mesela yengeç duygularını gizler ama Aslan Mars duygularını açıkça ifade eder.
her şey daha görünür ve ortada yaşanmaya başlar. Şimdi kendi haritalarınızdan pay biçin. Geçtiğimiz neredeyse 5-6 ay bir sarmalın içinde yoğrulduk. O çok uzun bir süreçti ya. Şimdi bu enerjilerle yavaş yavaş Nisan ayı bittikten sonra biraz daha iyi olacağız bu arada, onu söyleyeyim. Hani motivasyon olarak, ülke olarak, ekonomi olarak, bireysel anlamda. Ve şimdi Mars Aslan önde olan liderleri ve tabii ki söz sahibi olan insanları, sanatçıları ve Türkiye haritasında da Mars'ın Aslan'a geçmesiyle tabii ki bir Plüto burada etkisi yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla da Türkiye haritasında biliyorsunuz bizim Akrep Burcu bir ülkeyiz. Güneşimiz de Akrep'te. Şimdi şu anda Plüto yavaş yavaş Türkiye'nin güneşine sert açılar yapıyor giderek ve yaklaşıyor. Şimdi tam yaklaşım 2026'da bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Ama bu değişim ve dönüşüm, biliyorsunuz Plüto dönüşüm getiren bir gezegen. Onu ne yapar? Krizler yoluyla getiriyor. Şimdi kendi haritanda senin güneşin Kova burcundaysa, işte Aslan burcundaysa, Akrep burcundaysa, zaten şu anda özellikle ilk 5 derecedeyse zaten Plüto'dan ciddi bir dönüşüm etkisi alıyorsun sevgili arkadaşım. İster güneşin olsun, ister yükselenin olsun, ister Mars'ın olsun, ister Venüs'ün olsun. Hangi gezegenin varsa o alanda bir dönüşüm yaşıyordur. Birçok arkadaş var şu anda Venüs'ü işte bu burçlar işte Akrep'te falan. Mesela ilişkiler boyutunda çok istikrar yok. Yavaş yavaş bir döngü değişiyor orada. Yani zorluyor, böyle zorlayarak, kırarak, dökerek yapıyor. Çünkü yenisini inşa edecek oraya. Şimdi anlatmak istediğim şu, 18'inden sonra enerjiler yükselirken 20'si itibariyle artık Güneş Boğa burcuna geçecek. Şimdi bu arada şu an Koç burçları, sevgili Koçlar, doğum gününüz kutlu olsun. 20'sinden itibaren de Güneş Boğa'ya geçiyor ve Boğa burçları için ve bizim için de hayat enerjimizin daha paraya, daha maddi değerlere, daha böyle sahiplenmeye, maddi manevi doygunluk diyelim size. Bunları ortaya çıkaracak. Şimdi ekonomi zor. Özellikle Mars Aslan'a geçtiği andan itibaren, ki bilhassa tarih vereyim arkadaşlar, 20 ve 29 Nisan arası oldukça zor etkiler var. Çünkü dediğim gibi Mars'ın, Güneş'in, Plüton'un bir tek karesi oluşmaya başlayacak. Yani Nisan ayının en yorucu etkileri diyelim. Özellikle ben bunu ekonomide yani şu an mevcut ekonominin zaten zorlandığı bir süreçteyiz. Ama o dönemde biraz daha vurucu etkileri getireceğini söyleyebilirim. Çünkü yani özellikle Mars Aslan ve Türkiye haritasına baktığımızda da burada sabit burçlarda olan hareketlerdeki genellikle hem ekonomide hem finansal konuların, işte biraz daha bankalar, yatırım araçları dediğimiz alanlarda, biraz doğal afetleri arkadaşlar burada önemli ölçüde diyorum. Burada hani iddia etmiyorum. Başka dünyanın herhangi bir yerinde de olacak ama ciddi bazı doğayla ilgili konularda zorlayıcı koşulları oluşturabilir. Oluşturma ihtimali çok yüksek gibi de gözüküyor. 20 Nisan sonrası Mayıs ayının böyle ilk 10 gününde de bu etkiler geçerli olacak. Onu da söyleyebilirim. Şimdi bu anlamda böyle etkiler var. Şimdi güzel tarafına gelirsek, hem şu anda hem önümüzdeki günlerde, şimdi Uranüs'ün, Satürn'ün, işte Mars'ın böyle güzel etkileşimleri var. Ki bu arada 1 Mayıs'tan sonra Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle burada o işte aşk, güzellik, estetik, ondan sonra uyum, ilişkilerde çok ciddi bir hareketlilik çok fazla olacak bu arada. Doğum haritanda ne olursa olsun ateş yükseldiği zaman şeyde, gökyüzünde, bu anlamda şimdi enerji yüksekliği verir ve ilişkiler anlamında da oldukça popüler bir süreci anlatır sevgili dostlar. Şimdi burada en güçlü bu etkiyi alanlar, özür dilerim, şeyi unuttum. Retroların bitişini söylemeyi unuttum size. 7 Nisan günü tam olarak Merkür Retrosu artık bitiyor. Gözümüz aydın. Çünkü bu ikisi uzun zamandır Venüs'le Merkür Retro biliyorsunuz ve şu anda hemen size söylüyorum. Tam olarak 14 Nisan'da da
Venüs retrosu bitiyor. Şimdi bunlar biterken sevgili dostlar, Balık burcunda yoğun bir işte Merkür, Kuzey düğüm, Venüs, Satürn, Ceres hepsi böyle kavuşumdalar ve bunlar Nisan sonuna kadar da kavuşumda ilerleyecekler. Balık burcunda retro yapıp düze geçen bu enerjiler ne yapar biliyor musunuz? Şimdi balık geride bıraktıklarımız tamamlanma, son burç olduğu için böyle bir dejavu yaşatır. Şimdi dejavu nerede gelir? Çünkü Satürn de orada ya, Satürn de son derecelere böyle yavaş yavaş ilerliyor. Geçmişte yaşadığımız her tür, işte son 5 yıl ben burada söylemek istiyorum ve 2007 yılı. Çok önemli bir tarih bu arada. 2006 ve 2007 de temelleri atılan ilişki, yaşam modeli, hayatta böyle radikal bir karar almak, büyük bir değişime başlamak. Bunlarla ilgili bir sonlanma. Bazılarımız için hayatta hani olmazsa olmazlar, vazgeçemediklerimiz, böyle bir şey yok artık bu arada. Bakın, her şeyin bir sınırı ve zamanı vardır. İşte 18 yıl sürer, bazıları 5 yıl sürer, bazıları 9 yıl sürer ama bu 2006-2007'den beri, o süreden beri gelen süreçte neydi arkadaşlar? Neptün o zaman ne, balık burcuna falan geçmek üzereydi. Zaten son 13 yıldır Neptün balık burcundaydı. Ama şu an artık devir değişti. Hem Plüto Kova'ya geçti, hem Neptün de nereye geçti? Koça geçti. Şimdi bu iki ağır gezegenin tam da aslında birbirlerine böyle ahenkle alttan destek vermeye başladığı bir süreci yaşıyoruz. Yani iki ağır gezegen, iki tane şekli şemali. Hani hamurun, işte yemek yapacağım, temel işte yağı eksikse işte olmaz. Gerçi hepsi birbirini tamamlıyor ama doğru ısıda, anladınız mı? Doğru ısıda bir şeylerin şekillenmeye başlaması anlamına geliyor. Burada gerçekten çok önemli destekler almaya başlıyor gökyüzü. Şimdi burada Neptün'ün çok böyle işte hayaller gezegeni, ama Neptün Koça geçtiğinden itibaren arkadaşlar hayatımızda bazı sınırları artık kaldırdığını görüyoruz. Bu sınırlar kalkması nedir? Bakış açını değiştirir. Yaşam alanlarımızda mesela, ya da koşullarımızda diyelim, çok önemli bazı geçişler yaptırır. Yani Neptün şu anda 3 derece var ama yine de destek veriyor. Sonbahara kadar verecek. Ama burada 2026'da daha büyük desteğini almaya başlayacağız ve onun yanı sıra buraya bir de yavaş yavaş gelen Satürn de var. Bunun da aslında bir bakıma desteğini alıyoruz. Yani umutsuzluk, böyle üzgünlük, ben herkeste onu görüyorum. Gerçekten ciddi motivasyon kaybı. Bunlar evet şu anda böyle bir zorluyor ama retrolar bitiminde, işte 7'sinde Merkür, 14'ünde Venüs. Retrosu bittiğinde, bu arada 13'ünde acayip bir dolunay var. Terazi burcunun 23 derecesinde, bu zaten dengeleri değiştirecek bir dolunay. Gerçekten çok sürpriz şeyler yaşayacağız. Hukuki süreçler, adli konular, mahkemeler, ilişkilerdeki sen ben kavgası orada bir tamamlanma yaşatacak. Ki burada gerçekten teraziler, koçlar, yengeçler ve oğlaklar için çok önemli görüyorum ayın 13'ü ve civarını. Tabii iyi gelecek burçlarımız da var. Mesela işte ikizler gibi, kovalar gibi. Ondan sonra kimmiş başka? Yaylar, sizlere iyi gelecek bu. Dolayısıyla önemli bir süreç. Tamam mı? Bu önemli süreci yaşarken de bazı şeyleri artık görmeyi aslında. Mesela çok vericisindir. Çok vericiysen eğer, yine bu Nisan ortaları Venüs Retrosu'nun bitmesiyle bir ayıkma, bir uyanma yaşayacak. Özellikle bu öncü burçların son dereceleri. Son 10 gününde doğanlar diyelim. Şimdi bu etkilerle beraber işte retrolar da bitmiş oluyor. Dolayısıyla o ikinci yarıdan sonra aslında bizi kendimize getirecek tarihte ayın 18'i ve 20'si sonrası. Daha kreatif düşüneceğiz. Daha iyi görmeye başlayacağız. Biraz daha planlarımızı, projelerimizi
daha takıntılı hale getirebilir, bu arada sabit grup burçlar olduğu için. Ama diğer taraftan da sevgiye, güzelliğe, hoşgörüye, işte adaletle ilgili konularda güvensizliğe, burada daha anlaşılabilir ya da daha algımızı yükseltecek bazı öğeler ön tarafa, ön plana çıkmaya başlayacak. Burada Venüs hala balıkta işte ilerliyor olacak. Merkür hala balıkta ilerliyor olacak ama ben size Merkür'ün Koç'a geçtiği tarihi de burada hemen söyleyeyim arkadaşlar. Merkür Koç'a geçince de bazı şeyler değişiyor. Bu arada tam olarak 15 Nisan'da, yani hemen Dolunay sonrası da Merkür Koç burcuna geçiyor. Aslında asıl olay bu 15 Nisan itibariyle, yani Merkür tam olarak Koç'a geçtikten sonra daha dik konuşacağız. Dedik. Geri adım atmak yok. Çünkü Merkür Koç'a geçecek, ne yapacak? Neptün'le kavuşacak. Evet, bizim artık bir idealimiz var diyebilirsiniz. Benim artık bir hedefim var ve onun için harekete geçiyorum. Çünkü Koç eylem ister, hareket ister. Küçük de olsa bir adım atmak ister. Yaşam alanlarınızda Koç burcu neredeyse hayatın aslında kalbinin attığı yer, özellikle Nisan ve Mayıs ayında da sürecek bu arada, orası olacak. Dolayısıyla bu ayın eni aslında Koç ve Teraziler. İkincileri de tabii ki Oğlak ve Yengeç burçları. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Hayatlarında çok önemli bir sınırların ötesinde adımlar atacak, mucizeler yaşayacak çok önemli etkiler var. Mars ve Satürn bu arada ayın ortalarına kadar birbirlerine destek veriyorlar. Ve yine ayın 16'sı 17'si yine Satürn, Mars, Venüs arasında inanılmaz güzel açılar oluşuyor arkadaşlar. İlişkilerde, diplomaside, ülkeler arasındaki işte bürokratik konularda çok güzel etkiler olabilir ki özellikle şunu da burada bildirmek istiyorum. Yani bilin, yani ne kadar zor böyle şartlar oluşuyor gibi görünse de aslında gökyüzü çok iyi bir noktaya doğru ilerliyor. Evet, zorluyor fakat bu enerji altında, ki özellikle tam olarak Mayıs sonu diyorum ben buna, hani daha iyi olacak. Ama burada bireysel anlamda müthiş etkiler alan, çok güzel etkiler alan arkadaşlarımız olacak sevgili dostlarım. Yani Nisan ayını genel şöyle bir size anlatmaya çalıştım. Şimdi burçları da anlatacağım ama burçları bu defa tek tek yayınlayacağım size. Çünkü çok kızıyorsunuz. İşte ben anlıyorum, son attığım videoyu da yine böyle anlattım. Çok da az izlenmiş ama olmaz ama arkadaşlar. Lütfen abone olun, izleyin, beğenin. Emek veriyoruz. Bakın YouTube'da artık bir şeyleri var etmeye çalışmak öyle kolay değil gerçekten. Sizin de hani hoşgörünüze sığınmak istiyorum. Şimdi bu videodan sonra da yarın bu arada tek tek Nisan ayı burç yorumlarını anlatacağım. Çünkü Nisan ayında gerçekten çok önemli tarihler var. Mesela 7 Nisan, 26 Nisan, 18 Nisan, 20, 27 Nisan. O kadar önemli tarihler ki arkadaşlar, ağzımızı açık bırakacak, beynimiz dumura uğrayacak şoklar yaşayacağız. Yani Mart ayından buraya devrilen ezber bozan enerjiler Nisan ayında sürüyor. Ama bu sürüş bireysel olarak söylüyorum bakın. Kişisel haritalarda inanılmaz mutlu edecek birçoğunu. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bu akşam bunu lütfen izleyin. Paylaşın da arkadaşlarınızla, çevrenizle, sevdiklerinizle. Yarın da burç yorumlarımızla beraber olacağız tekrar. Kendinize iyi bakın efendim. Mutsuz olmak yok. Umutsuz olmak yok. Unutmayın.